Bisikletlerimiz bu şekilde. Kaybolursa epey bir masraflı. Çocukken deli gibi oynadığımız o şey. Biraz daha çocuğa çarpıyordu. Dün Instagram'da paylaştığım videoyu gördüyseniz eğer, dün biz bisiklet kiraladık ve bugün de bisikletlerimizle ilk gezimize çıkacağız. Nereye gideceğiz? Merkeze. Merkezde Decathlon var. Bir de kitap satan bir yer var. İsmi de Thalia. Bisikletle yaklaşık 15-16 dakika sürecek. O zaman orada görüşürüz. Hatta yolda görüşürüz. Çünkü yolda da video çekeceğiz. Bisikletlerimiz bu şekilde. Nereden kiraladığımızı anlatacağım. Nasıl kiraladığımızı da anlatacağım. Şimdi geldiğimiz yere çok yakınız. O yüzden bisikletleri bağlıyoruz. Daha çok Ufuk bağlıyor. Şuradan bir kilit var. Tekerin dönmesini engelliyor ve ayrıyeten şöyle bir zincir var. Zinciri de dolayıp tekrar bu kilit mekanizmasına bağlıyorsun. Biz bu ikisini birbirine bağlıyoruz. Daha güvenli oluyor. O Böyle. zaman gidelim. Evet, hadi gel. Şimdi bisikletleri koyduk yaklaştığımız için. Geri kalan yolu da yürüyerek devam edeceğiz. Bilerek böyle biraz daha tenha olan bir yere koyduk. Ne olur normal bir şey çalınmasın. Evet. Çünkü bir şey kaybolursa epey bir masraflı. Geçen gittiğimiz Thalya'ya gitmeye çalıştık ama yanlış Thalya'ya gelmişiz. Böyle AVM'nin içinde bir yer ama Thalya sonuçta. O yüzden fark etmiyor. Bu AVM bu arada Türkiye'dekilerden biraz farklı, değişik bir AVM. Şöyle çok uygun fiyata 5 euroya düşmüş mesela. Şöyle çocuk kitapları var. Bunlarla Almanca öğrenmeyi planlıyoruz. Böyle kitap okumak için Kindle tarzı şeyler var. 200 euro fiyatı. Şunun 270 euro. Ama bunlar kitap okumak için çok küçük bence. En ucuzu da bu 120 euro. Kitapçıda böyle kupalar var. Bunlar 10 euro. Anahtarlık var mesela. 7 euro. Bunlar da az önce gösterdiğim o Kindle gibi şeylerin kılıfları. 30 euro. Biraz pahalı. Buradaki kitaplar hep böyle kenarları baskılı. Mesela bunun fiyatına bakalım. 17 euro bu. Birinci Şöyle pahalı var. gibi geliyor. Bence de uygun ya. Kenarları çok güzel. Mesela Türkiye'de çok fazla yok böyle. Varsa da fiyatları aşırı pahalı oluyor. Gördüğünüz gibi bunlar hep baskılı. Ayıcıklar var. Minnoş. 11 euro. Şu kupa çok güzel. Hamburger Teapot yazıyor. Şöyle bir şey var. 7 euro. Hamburg bir liman şehri olduğu için böyle hep denizle alakalı ürünler var. Bu ne ki? Çikolata gibi bir şey galiba. Matı. Şöyle matarlar var 10 euro. Çocukken deli gibi oynadığımız o şey. Almanya'da da var. 31 euro. Şöyle oyuncaklar. İçinde değişik bir şey var ama 10 euro. Şöyle ince bir kitap mesela. Kalınlığı bu şekilde. Bunun fiyatı 16 euro. Buradan bizim aldığımız çocuk kitabının ne kadar uygun olduğunu anlayabilirsiniz. Star Wars, Darth Vader. Mesela şu ne kadarmış? 9 euro bu. Böyle bir kitap var. 15 euro bu da. Ne kadar? Böyle 18 euro. Ay çok pahalıymış. Ama çok güzel, baksana. Star Wars, Lego, kitap, içinde şöyle bir oyuncak hediyesi var içinde. 23 euro. Çocuklar için Lego setleri var. Basit. Mesela bu 4 euro. Mesela şu 33 euro. Bence fiyatları da aşırı pahalı değil. 30 euro. Şöyle Instagram'da çok gördüğüm boyama kitapları var. Türkiye'de bulamadım ben bunlardan. Hatta kendileri falan çıkartıyorlar da öyle boyama yapıyorlar Instagram'da gördüklerim. 8 euro. Kalemler var. Faber-Castell. 20 euro. Biz bu kitabı aldık. Kaç tane kitap göstermiştim size. En son bunda karar kıldım. Bunda çünkü çok fazla yazı var. Hem resim de var. Ama yazının ağırlıkta olmasını istiyordum ben.
O yüzden böyle bir kitap aldık. Bu da kitap büyüsü demekmiş. Ne demek istersin? Kitap büyüsü demekmiş. İçinde bir sürü hikaye varmış. Tek bir hikaye değilmiş. Evet, artık hardcore bir şekilde Almanca öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi bisikletlere geldik ve Decathlon'a doğru yola çıkıyoruz. Decathlon'a geldik. MediaMarkt, Decathlon bir arada, tek bir mağaza. Şapkayı beğendim ama biraz büyük geldi. 15 lira fiyatı. Sırt çantaları 40 euro, 30 euro. Şöyle bir şişme bot galiba. Şişiyor değil mi bu? 300 euro fiyatı. Şöyle bir pompa var, 30 euro. Böyle mataralar var. Fiyatları yazıyor. Şu mesela 3 euro. Ben bu marka bir bıçak almıştım ufağa. Burasında böyle oymalar vardı. Tavşan, ağaç falan vardı. Kayboldu. Ama bıçakla beraber bunlar 20 euro. Gayet uygun. Ve bu bıçak çok kaliteli bir bıçak. Fransız malı, çok keskin oluyor. 5 euro. Bizim askerde bu bardaklardan vardı. Çayları bu bardaklardan veriyorlardı. Böyle saplı değil tabii. İşkence çekiyorduk her gün ya. Bisiklet kiralamadan önce şu bisikletlere baktık. Bunlara baktık ama bunların frenleri disk fren değil. Denedim ben bunu Decathlon içinde ve fren yaptığın zaman çok kötü sesler çıkarıyor. Yani o ses gider dedi aslında personel ama frenleri iyi değil, yani çok iyi tutmuyor. Fiyatı da bunların 360 euro. Ama elektrikli değil bir de. Öyle de bir eksisi var. O yüzden bunları almadık. Bisiklet kiraladık onun yerine. Bizim tabii kaska da ihtiyacımız var. Şöyle kasklar var. Katlanan bisikletler var. Bu da 300 euro. Bu şapkayı beğenmiştim. Çocuk için gördüğünüz gibi ama bana bu oluyor. Bu şapkayı aldım. Ufak bir Lidl alışverişinden sonra yola devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Eve geldik artık. Gelirken de marketten bir şeyler aldık. Şöyle bir sushi box aldık. İçinde hem 2 tane chopstick var hem de bir sürü çeşit sushi var. Şöyle bir kahve. Ayran bardağında. Normalde bizde ayran böyle satılıyor. Burada kahveleri ayran gibi satıyorlar. Ben de buranın marketin muhtemelen kendi bir markası. Bir kola aldım. 39 cent artı 25 cent de geri dönüşüm ücreti ödeniyor. Bunun fiyatı da merak eden olur illaki. Bu kahve 75 kuruş. Bunu söyledim zaten arkadaşlar. 39 artı 25. Bu sushi de 6,5 euro. Bu biraz pahalı ama tek kişilik olanlar da zaten 2,5-3 euro civarı. Bu hem çok çeşitli hem 2 kişilik hem de arkadaşlar buranın market sushisi de güzel oluyor. Türkiye'de denemiştik mesela, çok kötüydü. Yiyememiştim. O kadar kötüydü. Bunu da Afra ilk defa market sushisi deneyecek ama ben onu daha önceden kendim gidip alıp yemiştim. Gayet hoşuma gitmişti. Soğuk oluyor tabii dolaptan aldığın için ama hoşuma gitmişti benim. Ben sevmiştim şahsen. Benim aldığımda içinde bunlar yoktu. Bunu ayrıyetten almıştım. 0,09 centti. TL ile 4 lira 77 kuruş gibi bir şey yapıyor. Kahveyle sushi ne alaka? Deneyin. Ben tabii ki de kola aldım arkadaşlar. Bu arada normalde biliyorsunuz hani Türkiye'deki market kolalarını aldığınız zaman Coca-Cola'dan daha farklı oluyor lezzeti ya da Pepsi'den. Ben bunu içtim. Gayet de beğendim. Afra da bunu deneyecek şimdi. Güzel. Tepki var. Güzel. Sonuçta bir Coca-Cola değil. Ama bu zero. Haberin olsun. Normal kola değil yani. Bunda sadece salatalık var mesela. Balıkla alakalı hiçbir şey yok. Bunda da muhtemelen yengeç var arkadaşlar. Tahminimce. Restorandaki bir tık daha lezzetli ama güzel bayağı. Restoranla aynı olamaz zaten. Restoran dediğin hemen orada taze pişiriyor, yapıyor malzemesini, veriyor. Bu tabii ki de soğutulmuş bir ürün ama ona rağmen gayet güzel bir lezzeti var. Bunda da sanırım ton balığı var. Bu arada yolda gelirken şöyle bir olay oldu. Almanya'da da olay oluyormuş. Bir aile çocuklarıyla beraber, hepsi de bisikletle. Çocuk önde gidiyordu. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Tam onlar yolun ortasındayken falan arabalara yeşil yandı. Bir taksi de hemen geçmeye kalkıştı. Öylelikle az daha çocuğa çarpıyordu. Çocuk böyle bisikletten düşer gibi oldu. İşte ağladı falan filan. Yani
Gayet da tatsız bir oluyor, olay evet. oldu. Ya sonuçta her yerde çürük bir yumurta var arkadaşlar ama burada daha az tabii. Burada genelde insanlar kibar oluyor. Size yol veriyor. Sıra beklerken önünüze geçmiyor. Kaynak yapmıyor vesaire. Ama bir tane denk geldi tabii bugün. Ufak bir yol çalışması gibi bir şey var. Bisikletle işte kaldırımdan doğru gitmemiz lazım. Karşıdan da yaya geliyordu 2 tane. Yani dar bir alan, adam yan yana yürüyor yani. Yanındaki kişinin arkasına ya da önüne geçmedi. Yani bildiğin Yolu kapatmaya çalıştın. Yani Geçemeyelim diye. zorluk çıkardı ama var. Her yerde iyi insan, kötü insan var arkadaşlar. Bizim ülkemizde de var iyi insan, kötü insan. Bir de Almanca bir şey söyledi. Ne dediğini bilmiyorum. Bakacağım ona, çevirden unutmadım. Bakacağım. Aynen bir şeyler söyledi kendi kendine. Bugün bir tane kitap aldık. Almanca çocuk kitabı. Zaten videoda gösterdim. Ondan artık sıkı bir şekilde Almanca çalışacağım. Hiç gramer çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü gramer çalışınca insan dilden soğuyor. İşte okuyor. Bilmediğim kelimelerin anlamını altına yaza o şekilde çalışmayı düşünüyorum. Bir de YouTube'dan Almanların çektiği vloglar oluyor. Hatta altında da işte hem Almancası hem İngilizcesi yazıyor söylediği şeyleri. O videolardan izleyeceğim. O şekilde Almanca çalışacağım. Peki sen nasıl çalışmayı düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum. Bir şekilde öğrenmek istiyorum sadece. Almanca arkadaşlar çok zor bir dil. İnsanın öğrenmesi de gelmiyor. Ama öğrenmemiz lazım. Bir şekilde öğreneceğiz artık bakalım. 350 TL'ye bence burası gayet uygun. Şunu yiyecek misin? Ben eğer güzelse yerim. Güzel değilse yiyemem. O dedi sana sushi'yi ben öğrettim. Sen benden daha çok sevdin. Burada Bok diye bir Kore yemekleri satan bir restoran var. Oraya da gitmek istiyoruz. Hatta çok yakın bize. Hani diyorlar ya işte New York'ta her şey ayağının altında. Meksika yemeği, Kore yemeği, Japon yemeği, İtalya falan. Burada da öyle yani. Bilmiyorum ama Hamburg'da öyle bizim yaşadığımız yerde. Yani çok yakınımızda Kore restoranı var, Japon var, Vietnam var, Meksika var, İtalya var. Başka Türk yemeği zaten var. Hani onu söylemeyeyim bile. Tabii New York kadar çok daha fazla çeşitli değildir belki. New York kadar daha lezzetli de olmayabilir. Ama gayet çeşit var. Yavaş yavaş deneyeceğiz birlikte. Bir tane mesela Japon yerini denedik. Çok da güzeldi. Çok da Aşırı güzeldi lezzetliydi. ya. Patsukoyi diye bir yer. Orada hangi sushi yedik hatırlamıyorum ama Crunchyroll deniyor sanırım. Ondan yedim orada ve çok güzeldi. Yani hayatımda yediğim en iyi sushi oydu. Türkiye'de de yediğim en iyi sushi sake sushi'ydi. Ama aşırı pahalı orada. Burada yenilebilir bir fiyat ama orada 2 kişi 2000'e yakın ödemiştik. Afra konuşurken ben bitirdim arkadaşlar. Evet, afiyet olsun. Bana afiyet olsun. Afra'ya da afiyet olsun. Marketten gir al sushi ye hemen. Karnın doyuyor. Tabi seviyorsanız. Onun dışında da hazır yemekler var. Mikrodalgada ısıtıp yemelik. Hint yemekleri genelde bizim Türk yemeklerine benziyor biraz. Ondan da denedik. Onlar da güzeldi. Gayet bence mantıklı. Ve bayağı da ucuz arkadaşlar. Mesela 3 euroya bir yemek alabiliyorsunuz ya da 2 euroya falan da var ama yani daha güzelleri 3 euro bandında. Bu arada marketteyken aklımıza tabii ki market fiyatlarını çekmek geldi. Bunu bütün Almanya'ya taşınan YouTuber'lar yapıyor. Eğer isterseniz biz de yapabiliriz. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videomuz çok büyük ihtimalle ev turu olacak. Ev turunu da yine birlikte anlatacağız. Buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olun. Yorum yapın. Beğeni atın. Özellikle sorularınız varsa sorabilirsiniz. Çünkü biz de buraya zaten taşınalı çok olmadı. İlla ki taşınmak isteyen çok kişi vardır. Bir de bisiklet nasıl kiralanır? Bunu merak ederseniz bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatırız. Hatta bununla ilgili bir Reels videosu çekeceğiz büyük ihtimalle. Bisiklet kiralamak mı daha mantıklı, satın almak mı daha mantıklı, ne kadar sürelik kiralamak daha mantıklı, bunların hepsini konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.